Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz 1,5-2 yaş ölçülerine uygun bebek hırkasının anlatımını yapacağım. Hırkamı 4 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim anti-peeling özelliğine sahip 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan Nako Elite Baby. Bu renkte örmek isteyenler için renk kodu ise 6723. Hırkamın ölçüleri şöyle arkadaşlar. Beden genişliği 30 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu 34 santim. Yakadan kol boyu ise 32 santim. 1,5-2 yaş ölçülerine uygun. Hırkamı parçalı olarak ördüm. Önce ön parçaları örüp daha sonra arka parçayı ördüm. Omuzlardan ön ve arka parçayı birleştirdim. Kolumuz için bu kısımdan ilmek alıp kolları ördüm arkadaşlar. Daha sonra da yakası için yine yakadan ve beden kısımlarından ilmek alıp yakasını örüp hırkamı tamamladım. Hırkamda 3 adet de düğme kullandım. Hırkamın önü böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok tarz, çok güzel bir hırka oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkürler butonunun üzerine tıklayıp süper teşekkür ederek kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hırkamızın ön parçası için 4 numaralı şişe 36 ilmek attım. Önce hırkamızın sol parçasını öreceğiz. Şimdi ilmeklerimi attıktan sonra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Lastik kısmını bir ters, bir düz olarak 9 sıra öreceğiz. İlk düz ilmekle başladım. Ön yüze ters olarak gelmesi için düz ilmekle başladım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz ördüm. Şimdi bir ters, bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İpimi arkaya alıp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örerek sıra sonunda yine bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Toplamda 9 sıra olana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonundaki ilmeği ise düz örelim. Sıra başında örmeden alacağız arkadaşlar. Sıra sonunda düz olarak örmüş olduğumuz ilmeği sıra başında örmeden alıyoruz. Bu şekilde toplamda lastik kısmımız 9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Lastik kısmını bir ters bir düz olarak 9 sıra ördüm. Aradaki ters
ilmekleri sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördükten sonra model kurulumuna geçelim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ilk sırasını örelim. Modelimizin ilk sırasını düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak örüp arka yüze geçelim. Modelimizin ilk sırasını düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin ikinci sırasına geçiyorum. İkinci sırasını da yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci ve ikinci sırasını düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. İkinci sırasını da düz örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Modelimizin üçüncü sırasını öreceğiz. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Üçüncü sırasını modelimizin bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin üçüncü sırasını da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. En son bir ilmek düz ördüm. Şimdi ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelimizin üçüncü sırasını tamamlıyorum. Arka yüze modelimizin dördüncü sırasına geçtim. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Daha sonra bir önceki sırada örmediğimiz ilmeği yine örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp düz olarak ördüğüm ilmeği yine düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden alıyorum. Düz olarak ördüğüm ilmeği ise yine düz olarak örüyorum. Yine ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçirip düz olarak ördüğüm ilmeği yine düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir önceki sırada örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden şişime takıp ipimi arkaya geçirip düz olarak ördüğüm ilmeği yine düz olarak örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasını da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Modelimizi 4 sıra örerek tamamladık. Şimdi modeli tekrarlıyoruz. Yine modelimizin birinci ve ikinci sırasını düz olarak öreceğiz. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Ön yüzdeyiz. Ön yüzü ve arka yüzü düz olarak örelim. Modelin birinci ve ikinci sırasını ters örerek tamamladım. Şimdi modelimizin üçüncü sırasına geçiyorum. Yine ilk modelde olduğu gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Şimdi modelimizin üçüncü sırasını tamamladım. Arka yüze dördüncü sıraya geçiyorum.
İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir önceki sırada örmeden almış olduğumuz ilmeği yine örmeden şişime takıp bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir önceki sırada örmediğim ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Modele eliniz alıştığında arkadaşlar kolaylıkla öreceksiniz. Sıra sonundaki ilmeği düz örerek modelimizi tamamladık. 4. sırasını örüp ikinci modelimizi de tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tekrarlayarak 18 model olana kadar örelim. Daha sonra yaka kesmini yapacağız. Şu şekilde sayalım. 1, 2 model. Yani toplamda 18 model olana kadar örüp yakamızı kesmeye geçelim. Sol parçamı 18 model olana kadar ördüm arkadaşlar. Modelleri şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. modelimi yaptıktan sonra ön yüzde bir sıra düz örerek geldim. Şimdi bu bizim sol parçamızdı. Ben sağ parçamı da aynısı gibi ördüm arkadaşlar. Yine 36 ilmekle başladım. 9 sıra lastik kısmını ördükten sonra aynı şekilde modelimi kurdum. Bu parçayı da 18 model olana kadar ördüm. Yine 18 modelden sonra bir sıra düz örerek geldim. Aynısı gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Sağ ve sol parçayı aynısı gibi örüyoruz. Sadece kesimlerimizi sol parçanın sağ tarafında, sağ parçanın da sol tarafında yakası için kesimler yapacağız. Önce sol parçamızın yakası için kesimlerimizi yapalım. Sol parçada burada kesim yapacağız arkadaşlar. O yüzden arka yüze geçip sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine modelimizi örmeye devam ediyoruz. Modelimin 2. sırasındayım. İlmeklerimi düz olarak sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sol parçada kesimlerimizi arka yüzde yapacağız. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği yine düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Yakası için ilk ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi modelimizi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakıyorum buradaki ilmek örmeden almış olduğum ilmeğin üzerine denk geliyor arkadaşlar. O yüzden ben de buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Buradaki ilmek arkadaşlar örmeden almış olduğumuz ilmek olduğu için birbirinin üzerine sıralı olarak denk getiriyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek
düz örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin 4. sırasındayım. Yine 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kesimlere devam edeceğiz. Örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp ipimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin 4. sırasını örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği birlikte şu şekilde örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Her sırada birer ilmek keseceğiz arkadaşlar. Her arka yüzde kesimlerimizi yapacağız. Şimdi tekrar model kurulumuna geçtim. Ön yüzde bir sıra düz öreceğim. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Ön yüzü düz örerek tamamladım. Yani modelimizin 1. sırasını ördüm. Şimdi modelin 2. sırasına geçiyorum. Arka yüzdeyim. Yine 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kesimlerimizi arka yüzde yapıyoruz. Her arka yüzde birer ilmek kesiyoruz. Üç ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu şekilde bu ilmek örmeden almış olduğumuz ilmek. Bunu örüyoruz. Buradaki ilmeği örmeden alıyoruz. Şimdi ipimi arkaya aldım. Modelimizin 3. sırasındayım. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği de örmeden aldım. Üçüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Modelin 3. sırasını örüyoruz şimdi. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Modelin 3. sırasını tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine burada kesim yapacağız. Modelin 4. sırasını da örelim. Örmeden almış olduğumuz ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesip sıra sonundaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Aynı şekilde kesimlerimize devam edeceğiz. Yaka oyuntusu oluştu arkadaşlar.
her arka yüzde burada bir ilmek keseceğiz. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Modelimizi yine öreceğiz arkadaşlar. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi tamamlayıp gelelim. Sol parçamı tamamladım. Şişimde 20 ilmeğim kalana kadar yakası için her arka yüzde birer ilmek kestim. Daha sonra şişimde olan 20 ilmeğimle 35 model olana kadar ördüm. İlk sıradan sayarsak toplamda sol parçada 35 model olana kadar ördüm arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi sağ parçada yaka kesimine geçiyoruz. Sağ parçamızda da yine yakası için arka yüzde kesimlerimiz olacak. Bu defa sıra başında kesimlerimizi yapacağız. Sağ parçamızı da 18 model olana kadar örmüştük. Bir sıra düz örerek geldim. Şimdi burada her arka yüzde birer ilmek keserek yaka oyuntusunu oluşturacağız. Modelde ikinci sırayı öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Modelin ikinci sırasını öreceğiz. Şu şekilde iki ilmeği birlikte örerek yaka oyuntusu için ilk ilmeği kestik. Şimdi düz olarak devam ediyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak devam edelim. Düz örerek arka yüzü tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Modelimizin 3. sırasındayız. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Modelimizin 3. sırasını tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine sıra başında bir ilmek keseceğim. Hem de modelimizin 4. sırasını öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu şekilde yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeği yine bu sırada da düz örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin 4. sırasında bu şekilde örerek tamamlıyoruz. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Şimdi ön yüze geçtim. Modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar modelin 1. sırasını örüyorum. Tekrar model kuruyoruz. Bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Sıramı düz örerek tamamladım. Arka yüze modelin 2. sırasına geçiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Yaka oyuntusu için bir ilmek kesiyorum burada. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelin 2. sırasını düz örerek tamamlıyorum.
ön yüze modelin 3. sırasına geçtim. 3. sırasını da yine aynısı gibi örelim arkadaşlar. Yaka oyuntusu oluştu. Her arka yüzde sıra başında ilk ilmeği aldıktan sonra burada bir ilmek keseceğim arkadaşlar. Modelimizi de yapmaya devam edeceğiz. Diğer parçada olduğu gibi şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar sağ parçanın da sol tarafında kesimlerimizi yapacağız. Daha sonra şişimizde olan 20 ilmeğimizle toplamda 35 model olana kadar sağ parçamızı da örüp ilmek tutucuya geçirelim. Daha sonra arka parçanın yapımına geçeceğiz. Ön parçaları tamamladım. Sağ ve sol parçayı 35 model sırası olana kadar ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Arka parçayla örerek birleştireceğim. Ben arka parçayı da ördüm arkadaşlar. Anlatılacak bir kısım olmadığı için arka parçayı da örüp tamamladım. Arka parçamıza 80 ilmekle başladım. Yine 9 sıra bir ters bir düz olarak lastik kısmını örüp modelimi kurduktan sonra arka parçayı 34 sıra olana kadar ördüm. Arka parçamızı 34 model sırası örüyoruz. Önler 35, arka parça ise 34 model sırası olana kadar ördüm. Şimdi omuz kısımlarını örüp yaka kesimi yapacağım. Modelin ikinci sırasını örüyorum şimdi. 20 ilmek örüp yakasını keseceğim. 2 3 omuz kısmını 20 ilmek ördüm. Ön parçalarda olduğu gibi. Şimdi yakasını keseceğim. 20 ilmeğim kalana kadar keseceğim. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği şişime takıp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakada kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonunda 20 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keselim. Şişimde 20 ilmeğim kalana kadar yaka kısmını kestim. Şimdi modelimizin ikinci sırasında olduğum için düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Ön yüze geçiyorum. Şimdi bu omuzda modelimi yaparak omuzu tamamlayacağım. Son modelimizi bir ilmeği düz olarak örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Önlerle model sayısını eşitlemiş oluyoruz. Modelimizin 3. sırasını ördüm. Şimdi 4. sırasını örüyorum. Bir sırada düz örüp tamamlayalım arkadaşlar.
Omuz kısmından sayarsak arka parçada 35 model oldu. Sadece yaka oyuntusunu yaptık. Şimdi ipimizi kesip buradan bağlayalım. İpimi buradan bağladım. Şimdi modelin 3. sırasındayım. Bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Modelimizin 3. sırasını örerek tamamlayalım. Arka sıraya geçip modelin 4. sırasını örelim. Ön yüzde de bir sıra düz olarak örüp omuz kısmını da tamamlamış olalım arkadaşlar. Ön parçalarla örerek birleştireceğiz. Modelin 4. sırasını tamamladım. Bir sıra düz örüp omuz kısmını da tamamlamış oluyorum. Omuzları birleştirip kolları örmeye geçelim. Ön parçada ilmek tutucuda olan ilmeklerimi 4 numaralı şişe geçirdim. Şimdi arka parçayı koyup üzerine de ön parçayı koyuyorum. Sağ ön parçayı bu şekilde yerleştirip daha sonra bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arkadan, bir ilmek önden alarak ilmeklerim bitene kadar bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, bir ilmek ön parçadan alarak ilmeklerimizi bitirelim. Arka ve ön parçadan ilmeklerimi alarak bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimi bitirdim. Şimdi şu şekilde ön parçayı arka tarafa atıyorum. Hırkamızın iç tarafına geçiyorum. İlmeklerimi düzelttim. Şimdi ilmekleri ipim burada olduğu için arkadaşlar iki parçanın ipi de burada. O yüzden ilmeklerimi diğer şişe geçiriyorum şu şekilde. İlmeklerimi şişe geçirdim. Şimdi üçer üçer ilmeklerimi keseceğim. 3 ilmeği birlikte alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar sol şişime ilmeği taktım. Yine 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimizi üçer üçer kesip omuzumuzu birleştirelim. Üçer ilmek keserek arkadaşlar bu omzumuzu birleştirdim. Dış kısımdan görüntüsü böyle, iç kısımdan da böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel bir birleştirme tekniği kullandık. Şimdi diğer omzumu birleştirmeye geçiyorum. Yine aynı şekilde ilmek tutucuda olan ilmeklerimi 4 numaralı şişe geçirdim. Aynı şekilde arka parçadan ve ön parçadan ilmekleri alıyorum. Bir ilmek arkadan, bir ilmek önden.
İsterseniz iğne yardımıyla da dikebilirsiniz arkadaşlar. Birleştirmek sizin tercihinize kalmış. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde birleştirebilirsiniz. Ben genelde bu şekilde örerek birleştiriyorum. Dikmeye uğraşmıyorum. Şimdi yine aynı şekilde ön parçayı arka tarafa attım. İlmekleri elimle düzelttikten sonra her iki tarafta da ipim var arkadaşlar. Burada da bırakmış olduğum ip olduğu için şu şekilde dönüp yine 3 ilmek keseceğim. Bu omzumuzu da birleştirip gelelim. Omuzları birleştirdikten sonra kolumuz için ilmek alıp kolumuzu örmeye geçiyoruz. İlk modelden 20 model sayıp ilmek ayrıcımı buraya taktım. İlmek alacağımız yerimizi belli ettim. Yine arka parçadan da 20 model sayıp ilmek ayrıcını buraya taktım arkadaşlar. İki ayraç arasından ilmeklerimizi alacağız. 30 ilmek buradan, 30 ilmek de buradan alacağım. Şimdi ipimi şu şekilde arka kısma bağladım. İlmeklerimi almaya geçiyorum. İlmeklerimizi buradaki boşluklardan çıkaracağız. Otuz ilmek ön parçadan, 30 ilmek de arka parçadan çıkaralım. Toplamda 60 ilmeğimiz olacak. İlmeklerimi aldım. 30 ilmek buradan, 30 ilmek de buradan, toplamda kolum için 60 ilmeğim oldu. Şimdi bu sırayı modelimizin ilk sırası olarak kabul edip şimdi modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Kollarda da modelimizi örerek devam edeceğiz. İlk ilmeği ters örüp daha sonra modelimizin ikinci sırasını düz olarak örüyorum. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Modelin ikinci sırasını düz örerek tamamladım. Şimdi modelimizde üçüncü sıraya geçiyorum. Modeli aynı şekilde bir ilmek düz örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Üçüncü sıramızı da bu şekilde örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek düz örüyoruz. Üçüncü sıramızı da örerek tamamlayalım. Yine aynı şekilde 4 sırada bir modelimizi tekrarlayacağız. Kolda örerek biraz ilerleyelim. Daha sonra kolumuz için kenarlarda kesimlerimiz olacak. Kolda 12 model olana kadar ördüm. Bir sıra düz ördüm. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi arka yüzde her iki tarafta birer ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Modelimizin ikinci sırasında düz örerek devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Kesimlerimizi arka yüzde yapıyoruz arkadaşlar. 12 model olunca ilk kesimlerimizi yaptık arkadaşlar.
3 model daha örelim. 15. modelde de yine aynısı gibi kenarlarda birer ilmek keselim. Daha sonra 3 model daha örelim. 18. modeli ördükten sonra da yine aynısı gibi arka yüzde kenarlarda birer ilmek keselim. Toplamda 3 ilmek sağ tarafta, 3 ilmek de sol tarafta 6 ilmek kesmiş olacağız. 18 modelden sonra 21 model olana kadar örüp kol lastiğimizi öreceğiz. Şimdi 21 model olana kadar örüp gelelim. Kolumuz için 12. model sırasında, 15. model sırasında ve 18. model sırasında her iki kenarda da birer ilmek kestim. Şimdi toplamda 21 model ördüm arkadaşlar. Lastik kısmını örmeye geçelim. Bu sırada da kesimlerimiz olacak. 21 model sırası ördükten sonra bir ters bir düz olarak lastik öreceğiz. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğime kesmiş olduğum ilmeği denk getireceğim. Toplamda 8 ilmek keseceğiz. İlkini şimdi keselim. Bir ilmek kestim. Ters ilmeğime denk getirdim. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kesmiş olduğum ilmeği de ters ilmeğime getirdim. Şimdi bir ters, bir düz, 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek devam edelim. Sekiz ilmek lastik kısmının ilk sırasında kestik arkadaşlar. En sonda ilmek sayım azaldığı için 3 ilmek örüp 1 ilmek kesip 1 ilmek düz ördüm. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ön yüzde örmüş olduğumuz düz ilmekleri ters ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Lastik kısmımızı bir ters, bir düz olarak 8 sıra örelim. Daha sonra kolumuzu kesmeye geçelim. Kol lastiğimi 8 sıra ördüm. Şimdi keseceğim. Ön yüzde kesim yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadan ilmeğe girip ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp önden bir önceki ilmeğe girip üzerinden geçirerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Arkadan bir önceki ilmeğe girip üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ters, bir düz lastik örgüyü ben bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz farklı kesme yöntemlerinde kullanabilirsiniz. Kolumuzu kesip tamamlayalım.
Kolumuzu keserek tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok muntazam bir kesme tekniği kullandık. Şimdi diğer kolumuzu da aynısı gibi örelim arkadaşlar. Yine 60 ilmek alalım. Aynı yerlerde kesimlerimizi yapıp 21 model olduktan sonra aynı bu kolu örmüş olduğumuz gibi lastik kısmını da örüp tamamlayalım. Şimdi diğer kolumuzu da örüp hırkamızı dikme işlemine geçelim. Kolları ve beden kısmını birleştirmeye geçelim. Diğer kolumu da örüp tamamladım. Daha sonra kol ucunda ipimi uzun bırakmıştım arkadaşlar. Lastik kısmını kestikten sonra ipimi uzun bırakmıştım. Buradan dikmeye başladım. Kol altından gelip beden kısmını dikerek birleştirdim. Şimdi diğer kolumu dikmeye geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde ipimi bu kısımda uzun bırakmıştım. Eğer sizin ipiniz burada uzun kaldıysa beden kısmından da dikmeye başlayıp kolu birleştirip birleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben şu şekilde ipim burada uzun kaldığı için bu şekilde birleştirdim. Aşağı doğru birleştirerek iniyorum. Birleştirmeyi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ön parçadaki son ilmeğe girip çıkıyorum. Daha sonra arka parçadaki son ilmeğe şu ara kısımlardan girip çıkıyorum. Yine aynı şekilde ön parçaya geçiyorum. Daha sonra tekrar arka parçaya, ön parçaya geçerek dikme işlemini tamamlıyorum. Beden kısmını dikip bitirelim. Daha sonra yakası için ilmek alıp yakasını örmeye geçelim. Kolları ve beden kısmını birleştirdikten sonra yakadan ilmek alıp yakasını örmeye geçiyorum. Şimdi sol taraftan tam bu köşeden ipimi bağlıyorum. Arka tarafa ipimi bağladım. Şu şekilde kenar kısımdan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra şişe geçirdim. Buradaki boşluklardan batarak ilmek çıkaralım. İlmeklerimi bu şekilde çıkarıyorum. Altı 7 ilmekte bir arkadaşlar şu aralara batalım. Her zaman büyük boşluklara değil de 6-7 ilmekte bir şu şekilde aradaki küçük boşluklara da batarak ilmek çıkaralım. 1 şişle de ilmeklerimizi çıkarabiliriz. 2 3 4 5 ve 6 büyük boşluklardan ilmekleri kolaylıkla çıkarabiliriz. 6-7 ilmekte bir de şu aradaki küçük boşluklardan ilmek çıkaralım. İlmeklerimizin tamamını çıkaralım. Toplamda kaç ilmek çıkardığımı ilmeklerimi çıkardıktan sonra söyleyeyim. Yakadan ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 216 ilmeğim oldu. 88
bu önden çıkardım. 88 ilmek de sağ ön parçadan çıkardım arkadaşlar. Diğer ilmekleri de yaka kısmından çıkardım. Toplamda 216 ilmeğim oldu. Şimdi bir ters bir düz olarak öreceğim. Aynı kolda ve buradaki lastik gibi bir ters bir düz olarak öreceğiz. 3-4 sıra sonra ilik açacağız. Daha rahat örebilmek için misinalı şişe geçtim. Şimdi bir ilmek düz ördüm, bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Bir ters, bir düz olarak 3 ya da 4 sıra ördükten sonra iliğimizi açalım. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Yaka lastiğimi 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bu sırada ilik açacağım. Toplamda 1, 2, 3 tane ilik açacağız. İlik yerlerimizi ise bu şekilde belirledim. Şimdi bu sırada birlikte iliklerimizi açalım. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra şu şekilde alttaki ipi şişime takıyorum. En son ters örmüştüm. Alttaki taktığım ipi şu şekilde düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 19 ilmek ördükten sonra yine alttaki ipi şu şekilde şişime takıyorum. En son örmüş olduğum ilmek ters olduğu için bu defa düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Şimdi tekrar kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 19. Yine 19 ilmek ördüm. Alttaki ipi şu şekilde şişime takıp en son örmüş olduğum ilmek ters olduğu için takmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yani bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi denk getiriyoruz. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak devam ediyorum. Toplamda 7-8 sıra örüp kolumuzu kesmiş olduğumuz gibi yakayı da keselim arkadaşlar. Yakayı kestikten sonra düğmelerimizi dikip hırkamızı tamamlayalım. Yaka lastiğimizi 7 sıra ördükten sonra kol lastiğimizi kesmiş olduğum gibi yakamızı da kesip hırkamı tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Gerçekten çok güzel, çok tarz bir bebek hırkası oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.